Şöyle bir şair hayal edin. Bir yandan yazdığı ateşli aşk şiirleriyle kalpleri eritiyor, diğer yandan politik duruşuyla koca rejimlere kafa tutuyor. Evet, işte bu Pablo Neruda'nın ta kendisi. İnanılmaz karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici bir dünya onunkisi. Hadi gelin, bu dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. Evet, ilk sorumuz bu. Aşk, politika ve bir limon. Ne alaka diyebilirsiniz, değil mi? Ama aslında bu üçü Şilili büyük şair Pablo Neruda'nın o koskoca şiir evrenini oluşturan en temel iplikler. Şimdi gelin bu ipliklerin izini sürelim beraber. Peki bu bölümde neler var? Neruda'nın hayatına ve eserlerine farklı pencerelerden bakacağız. O meşhur yeşil mürekkebinin sırrından başlayıp tutkulu aşk şiirlerine dalacağız. Sonra halkı için verdiği mücadeleye, politik duruşuna tanık olacağız ve en ilginci gündelik, sıradan şeylerde bulduğu o inanılmaz güzelliği göreceğiz. En sonunda da ardında bıraktığı o susturulamayan mirasa bakacağız. O zaman başlayalım. Kimdi bu yeşil mürekkepli adam? Şiirlerini her zaman umudun rengiyle, yani yeşil mürekkeple yazan bu efsane ismin arkasındaki kişiyi biraz daha yakından tanıma zamanı. Aslında bildiğimiz Pablo Neruda bir takma isim, gerçek adı Neftali Ricardo Reyes Basualto. Bu ismi de çok sevdiği Çek şair Jean Neruda'dan esinlenerek almış, hayatı boyunca hep iki kimliğiyle ön plandaydı. Bir yanda sanatçı kimliği, diğer yanda politik kimliği. Ve en sonunda 1971'de aldığı Nobel Edebiyat Ödülü'yle sesini bütün dünyaya duyurmayı başardı. Ve şu yeşil mürekkep meselesi. Bu sadece bir takıntı ya da farklılık olsun diye yapılmış bir şey değil. Hayır, onun için yeşil, umudun ta kendisiydi. En karanlık, en zor zamanlarda bile o yeşil renk, şiirlerine sızan o tükenmek bilmeyen umudun bir sembolüydü aslında. Şimdi gelelim Neruda denince akla ilk gelen şeye. Onu dünya çapında bir efsane yapan o şehvetli, tutkulu ve duygu yüklü aşk şiirlerine. Sadece şu kısacık dizeye bir bakın. Etli elma, dolgun kadın, yanan ay. İşte bu. Onun şiirlerindeki o tutkuyu, o dünyeviliği, o ateşi anında hissediyorsunuz. Doğayı ve insan bedenini böyle iç içe geçiren imgeler adeta onun imzası gibiydi. Veya şuna, ağzını, sesini, saçını özlüyorum. Ne kadar yalın, ne kadar direkt, değil mi? Hiç karmaşık metaforlara, süslü laflara gerek duymadan, içindeki o yoğun arzuyu, o açlığı olduğu gibi ortaya koyuyor. Doğrudan kalbe işliyor. Ama tabii madalyonun bir de öbür yüzü var. Tutkunun olduğu yerde kalp kırıklığı da var, kaybı da var. Neruda aşkın o coşkusunu, o ateşini ne kadar güçlü anlatıyorsa, getirdiği hüznü de bir o kadar derinden hissettirir. Zaten bu dize, onun en ünlü şiirlerinden birinin de başlangıcıdır. Ve şimdi, aşkın tutkulu dünyasından, politikanın ateşli meydanlarına keskin bir dönüş yapıyoruz. İşte bu geçiş bile Neruda'nın hayatının ve sanatının ne kadar inanılmaz geniş bir yelpazeye yayıldığını bize gösteriyor. Bakın şu zaman çizelgesi, onun hayatındaki politik fırtınaları çok net özetliyor aslında. Bir Komünist Parti senatörü olarak siyaset, onun için bir hobi falan değildi, hayatının tam merkeziydi. Bu duruşu sayesinde bir devrimci için 100.000 kişiye şiir okudu ama aynı duruşu yüzünden hakkında tutuklama emri çıktı ve Ant Dağları'nı at sırtında aşarak sürgüne kaçmak zorunda kaldı. Düşünün, Nobel'i alıyor ve sadece 2 yıl sonra ülkesinde bir darbe oluyor ve darbeden günler sonra da hayatını kaybediyor. İnanılmaz bir hayat. Yani Neruda için kalemiyle mürekkebi neyse, siyasi kürsüdeki yumruğu da oydu. Bunlar birbirinden ayrı şeyler değildi. Sanatı politikasını, politikası da sanatını besliyordu. O hem halkı için yazan, hem de halkı için siyaset yapan bir isimdi. Peki, onu sanatını sokağın acımasız gerçeklerine döndürmeye iten neydi? İşte bu dizeler, o kırılma anını adeta bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. İspanya İç Savaşı'nı ve oradaki vahşeti gördükten sonra artık öyle sadece çiçeklerden, böceklerden, düşlerden bahsedemeyeceğini anlamıştı. Şiirinin artık bir görevi vardı, sokaklardaki kanın tanığı olmak. Bütün bu büyük aşklar, büyük politik kavgalar, şimdi de Neruda'nın dünyasında bambaşka, belki de en şaşırtıcı durağa geliyoruz. Gündelik, sıradan şeyler. Evet, yanlış duymadınız. Bakalım bir çift çorapta ya da bir limonda ne gibi büyülü dünyalar saklıymış. Mesela çoraplarıma od, yani bir çift yün çoraba yazılmış bir şiir.
Kulağa garip geliyor değil mi? Ama işte Neruda bu. Onun için hediye gelen bir çift çorap bile bir sanat eserine, tavşanlar kadar yumuşak bir minnettarlık ifadesine dönüşebiliyor. Ya da bir limon. Bıçağın limonu kesmesini küçük bir katedral bırakır diye anlatıyor. İnanılmaz değil mi? İşte bu onun metaforlardaki ustalığını gösteren en çarpıcı örneklerden biri. Sıradan bir meyveyi kesme eylemini alıyor, onu kutsal mimari bir ana dönüştürüyor. Ve bize de her gün fark etmeden yanından geçip gittiğimiz o küçük mucizeleri hatırlatıyor. Ve bir köpeğin ölümünün ardından yazdığı şu dizeler. İşte bu da onun o kocaman kalbini, o evrensel insanlığını gösteriyor. Bir hayvanla kurulan o derin bağın, o sevginin aslında ne kadar hepimize ait, ne kadar ortak bir duygu olduğunu bundan daha güzel ne anlatabilir ki? Geldik son bölüme. Şimdi Neruda'nın hayatının ve sanatının bütün bu farklı ipliklerini, yani aşkı, politikayı, gündelik hayatı, hepsini bir araya getirip ardında bıraktığı o kalıcı mirasa, o susturulamayan sese bakacağız. 70.000. Bu sayı da neyin nesi? Bu, bir şairin adeta bir rock yıldızı gibi karşılandığı o unutulmaz anın sayısı. Başkan Allende, Nobel'i kazandıktan sonra Neruda'yı ulusal stadyuma şiir okuması için davet ediyor ve tam 70.000 kişi, evet 70.000 kişi onu dinlemek için stadyumu dolduruyor. İşte halkın şairi unvanının ne kadar hak ettiğinin en somut kanıtı bu olsa gerek. Ama belki de onun etkisinin en güçlü kanıtı ölümünde yaşandı. Diktatör Pinochet halka açık bir cenaze törenini yasaklıyor. Peki ne oluyor? Binlerce yaslı Şilili askeri sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp sokakları dolduruyor. Bu ne demek? Bu, Neruda'nın artık sadece bir şair değil, bir umut ve direniş sembolü haline geldiğini gösteriyor. Onun hatırası bile bir sivil itaatsizlik eylemine ilham kaynağı olabiliyor. Bakın bir başka edebiyat devi Gabriel Garcia Marquez onun için ne diyor? 20. yüzyılın herhangi bir dildeki en büyük şairi. Bu söz, Neruda'nın sadece Şili'nin değil, tüm dünyanın ne kadar büyük bir değeri olduğunu tek cümlede özetliyor. Ve bu yolculuğu aklımızda kalacak bir soruyla bitirelim. Eğer bir şairin sözleri binlerce insanı bir diktatöre meydan okumaya itebiliyorsa, o sözler gerçekten susturulabilir mi? İşte bu soru, sanatın ve kelimelerin baskı karşısındaki o inanılmaz, o ölümsüz gücünü bize bir kez daha hatırlatıyor.